Herkese merhaba. Bu videoda Japonya'ya gitmek isteyen insanlarla konuşuyoruz. Onlara Japonya'ya gitmeden önce bilmeleri gereken bazı detaylardan bahsedeceğiz. Havalimanından itibaren karşılaşabilecekleri güçlüklerden ya da bilmeleri gerekenlerden bahsedeceğiz. Havalimanından otele geçmekle ilgili bildiklerimizden bahsedeceğiz. Alışverişten kültürüne her türlü detaydan bahsedeceğiz. Ve bütün bunların yanında hayat kurtaracak birkaç ekstra bilgiden de bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Japonya'ya gitmeyi isteme sebebimiz aslında herkesinkinden farklı değil. Sosyal medyadaki bu influence edilme durumumuz, son dönemde Japonya'nın turizmdeki parlayan yıldız olması bütün dünyada, aynı zamanda Türk turistlerden vize istememesi, bunun yanında Türkiye'de tatilin çok pahalı olması ve Schengen vizelerinin, göreceli olarak UK vizelerinin hem pahalı ve hem zor edinebilmesi. Dolayısıyla bütün insanlar bunun için yöneldiler. Biz de bunun için yöneldik. Bir tek benim öteden beri çocukluğumdan bir Japon hayranlığım vardır ama bu benim kişisel durumum. Yani çok herkesi ilgilendirmeyebilir. İşte Sultanahmet'te küçükken turistleri gördüm. Hepsi çok tatlılar. Bütün diğer milletlerden daha farklı bir davranış disiplinine sahiplerdi. Vesaire vesaire. Dolayısıyla da bununla karar verdik. Biz İstanbul'dan gittik, Tokyo'ya indik. Siz Osaka'ya da uçabilirsiniz ya da Avrupa üzerinden farklı alternatifleri deneyebilirsiniz. Aktarmalı olarak Çin'in Guangzhou şehrinden de uçuş yapan low cost, düşük ücretli havayolu firmaları var. Şu anda aslında Japonya'ya gitmek tarihin en uygun döneminde. Tokyo'daki Haneda ya da Narita Havalimanı'na indikten sonra ne yapacağınızla ilgili kafanız karışabilir. Birden Japon alfabesi, her yerde Japonca yazılar, korkunç bir insan seli, kaosun içerisindeki bir düzen. Yani buna değinmem lazım. Yani kalabalık böyle bizim İstanbul'daki gibi bir kalabalık değil. Gayet nizami bir kalabalık. Herkes ne yaptığını biliyor görünecek size. Turistlerin geneli tecrübeli zaten. Oraya ilk defa gidişleri değil. Onu söylemem lazım. Dolayısıyla da orada kafanız karışabilir. Makinelerden nasıl bilet alacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ne yöne gideceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Oralarda görevli hanımlar beyler var. Onlara sormaktan hiç çekinmemeniz lazım. İngilizce anlamadıklarını zannediyoruz ilk etapta ama gayet iyi anlıyorlar. Özellikle Tokyo'daki çalışanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla da onlara sorarak doğrudan önce otelinizi bulabilirsiniz. Çünkü çok yorgun olacaksınız uçuştan sonra vesaire. Hiç gerek yok çile çekmenize, tamam mı? Yani o yüzden doğrudan sorabilirsiniz bulamıyorsanız eğer. Ama cihazlarda nasıl bilet alacağınız, nasıl yol izleyeceğinizle ilgili birçok video var. Onları da izlemenizi tavsiye ederim size. Otel seçiminden bahsetmek istiyorum. Otel seçimine gelirsek, otelde birçok alternatif mevcut ama benim tercihim, yani benim tavsiyem daha doğrusu, APA oteller zincirini tercih etmeniz. Neden? Bunlar benim babamın oğlu değiller tabii ki. APA oteller zinciri fiyat performansta hiç üzmeyecek nadir otellerden birisi. Bütün Japonya'nın geneline, bütün Tokyo'ya yayılmış durumdalar ve hep merkezi semtlerde bulmanız mümkün ve müsaitliği, oda müsaitliği gerçekten diğer otel gruplarına göre çok fazla ve aynı zamanda da verdiğiniz paraya sizi pişman etmeyen bir oteller zinciri. Şimdi bununla alakalı bazı handikaplar var. Yani insanlar fotoğraflara, videolara baktıkları zaman otel odalarının çok küçük olduğunu görecekler. Bizim videolarımızda da var. Linklere koyacağım, izleyebilirsiniz. Fakat zaten siz Japonya'da gün içerisinde 20-25 bin adım atacaksınız. Özellikle Tokyo'da bu kesinlikle böyle olacak. Yani aksini düşünemiyorum bile çünkü saldıracaksınız her yere. Nereyi görsem, daha fazla yer görsem, daha fazla tapınak görsem, daha fazla alışveriş yapabilir miyim falan gibi. Dolayısıyla da bu otellerin küçük olması çok bir handikap yaratmıyor. Doğrudan odaya gireceksiniz, tık düşüp bayılacaksınız. Yani nasıl uyuduğunuzu bilmeyeceksiniz ve yattığınız yeri beğeneceksiniz açıkçası. Kaldı ki yatakları ve yastıkları gayet kaliteli, hiç üzmeyecektir. Dolayısıyla da bunları tavsiye ederim size. Biz geçen sene 3500 lira ortalamasıyla kaldık oralarda. Booking'den yine kaldığımız oteli de koyarım. Ortalamada 4000-5000 liralara şu anda kalabilirsiniz. Kiraz çiçeği dönemi değilse. Dolayısıyla da bana göre çok uygun. Otele verilecek ekstra büyük paraları orada alışveriş yapmaya, katılacağınız eventlere, gece hayatında gideceğiniz mekanlara harcayabilirsiniz. O yüzden hani ben böyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum sizlere. Bununla birlikte otelden şehir merkezine ya da gezmek isteyeceğiniz örneğin Shibuya'ya, Shinjuku'ya vesaire nasıl gidebilirsiniz'e değinelim biraz da istiyorsanız. Şimdi açıkçası şehir içi ulaşım konusunu şehirler arası ulaşım konusundan çok da ayırarak anlatabilmek mümkün değil. Sebebine gelince, şimdi gün içerisinde metroda çok fazla vakit geçireceksiniz. Yani Tokyo'da özellikle, bu Kyoto'da ve Osaka'da da böyle. Oralar da çok küçük, yabana atılacak şehirler değiller. Ama Tokyo'da inanılmaz yoğun bir şekilde metro kullanımınız olacak. Ve bu metro kullanımı esnasında tabii ki 200, 300, 500 liralar harcıyor olacaksınız. Dolayısıyla da
Bunu yaparken bir bakacaksınız ki işte birkaç günün sonunda ciddi bir rakam harcıyor oluyorsunuz. Türkiye'deki ulaşıma göre tabii ki ucuz geliyor bize. Bununla ilgili hiçbir itirazım yok. Ama bu noktada biraz böyle ana metro hatları böyle renk olarak ayrılmış. Bulunduğunuz otelden en azından Shibuya'ya, Shinjuku'ya, işte Harajuku'ya, buralara daha yakın, daha kolay gidebileceğiniz bir metro hattında kalırsanız sizin için daha kolay olabilir. Bunun şehirler arası ulaşımla ilgisi ne? Bu bizi hangi konuya getiriyor? JR Pass konusuna. Yani JR Pass, Shinkansen trenlerinden ücretsiz bir şekilde birkaç tren çeşidi hariç yararlanabileceğiniz ve Japonya'nın her yerine hızlı trenlerle zaman kazanarak, gün kazanarak ulaşabileceğiniz, sizi taşıyabilecek bir bilet çeşidi JR Pass. Bu JR Pass'i almakla ilgili son dönemde çok fazla itilafa düşmüş durumda. İnsanlar çok fazla görüş ayrılığı yaşıyorlar. Almayın diyenlere de hak veriyorum. Hala alın, mantıklı olabilir diyenlere de hak veriyorum. Neden? İkisine de nasıl hak veriyor olabilirim? Şöyle. Şimdi siz 10 günden fazla kalacaksanız veya kalacağınız gün zaman zarfında çok fazla şehir değiştirecekseniz, büyük şehirlerin yakınındaki küçük tapınakların olduğu bölgelere, örneğin Nara şehrinde geyikleri görmeye gidecekseniz, örneğin Jigokudani denen Snow Monkey Park'a gidecekseniz, onun da linkini koyacağım. Biz oraya da gitmek istemiştik. Özellikle listemizde vardı. Dolayısıyla da bunlara gidecekseniz belki de JR Pass'i almalısınız. 2 kış önce zam geldi buna. Ben ChatGPT'ye de sordum bu konuyu. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum diye. Gelen zamma bakıyorum. Yine de birkaç kere, 4-5 kere ard arda Shinkansen bileti alırsanız aslında JR Pass'in parasını zaten harcıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla da bu anlamda ben hala JR Pass'i bazı insanlar için seyahat planı, örneğin bize benzeyenler için tavsiye ediyorum, gerekli görüyorum. Çünkü dediğim gibi siz birkaç şehre ard arda, birkaç gün ard arda giderseniz zaten Shinkansen bilet fiyatlarının ortalaması şu anda 1900 TL ile 4000 TL, 5000 TL arasında değişebiliyor tek yön. Dolayısıyla da bunlar çok da ucuz şeyler değil. Yani JR Pass'e zam gelmesi böyle size her halükarda aman Allah'ım buna da bu para verilmez, çok zararlı çıkarız biz bu işten demenize sebep olmayabilir. Yani o yüzden yapacağınız seyahate göre değişir. Ama siz sadece Tokyo'da kalacaksınızdır. 6 günün 5 günün sonunda bir de Osaka'ya gidip oradan bineceksinizdir Türk Hava Yolları'nın Osaka İstanbul seferine. O zaman sizin almanıza gerek yok. Gerçekten öyle. JR Pass'in şehir içi ulaşımda özellikle Tokyo'da bir faydası var ve Osaka'da da bazı tren metro hatlarında bunun yararını görüyorsunuz. Şimdi Yamanote Line diye Tokyo'da bir tren hattı var. Burada Yamanote Line'da sizin ücretsiz bir dolaşım hakkınız var JR Pass satın almakla. Örneğin biz Otsuka semtinde kaldık. Otsuka semtindeki APA otelinde kaldık. Oradan her gün biz ücretsiz bir şekilde JR Pass'imizle Shibuya'ya, Shinjuku'ya gittik. Ve bunlardan da küçük aktarmalarla ya da doğrudan yürüyerek gitmek istediğimiz, görmek istediğimiz yerlere ulaştık. Dolayısıyla da bu bizim cebimize kar kaldı. O anlamda bizim için gerekli olduğunu düşündük. Dersimize iyi çalıştığımız için bize mantıklı gelmişti. Ben bu sene de mi zam geldi diye baktım. Bu sene zam göremedim. Zam gelmiş görünmüyor. Dediğim gibi ChatGPT'ye sorabilirsiniz. Siz gezeceğiniz yerleri söylersiniz. Ortalama bilet fiyatları üzerinden size bir maliyet çıkarır. O zaman JR Pass'in sizin için uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Dolayısıyla da benim genel olarak şu anda herkesin tartıştığı, üzerinde durduğu JR Pass ile ilgili fikrim, görüşüm bu doğrultuda. Böyle. Evet, şimdi orada ufak da olsa bir şehir yaşamı süreceksiniz. Yani Japonya'ya kimse 2 günlüğüne gitmiyor nihayetinde. Burada temel ihtiyacınız olabilecek bazı şeyler var. Bunları Lawson'lardan, Family Mart gibi tatlı marketlerinden alabilirsiniz Japonların. Çünkü ihtiyacınız olabilecek asgari minimumdaki her şey orada var ve çok tatlı değişik atıştırmalıkları var. Oraları denemenizi tavsiye ederim size. Biz kendimiz odada her akşam böyle aldık bir şeyler, yedik, denedik vesaire. O yüzden hani size tavsiyem o marketlere bir uğramanız. Zaten bir şekilde ihtiyacınız olacak. Günlük yürüyeceksiniz, susayacaksınız vesaire. Bu çöp kovası yok vesaire gibi detaylara girmiyorum Tokyo'da. Bunu zaten artık herkes biliyor. Kimse için sürpriz değil. O yüzden hani bir yeni bir şey değil. Ondan dolayı onlara girmeyeceğim. Biliyorsunuz çöpünüzü elinizde taşıyacaksınız. Otelde, gittiğiniz restoranda falan atarsınız. Bununla birlikte ben başta değinmedim ama onu da söyleyeyim. JR Pass'e değinmişken orada internet için Google Maps'i kullanacaksınız. İnternet gerekecek size. Bunlar için böyle mobil sağlayıcı, dijital sim, e-sim satan yerler var. JR Pass'i satın aldığınızda biz gittiğimiz zaman böyle 14 günlük yine size geçerli böyle içinde 2-3 GB, 5 GB veri olan bir hat veriyorlar. Hediye ediyorlar bunu ve orada gayet
gayet yeterli. Google Maps'i şiddetle tavsiye ediyorum. Çok faydalı, çok iyi çalışıyor. Onu kullanabilirsiniz. Bunun dışında Google Maps'i kullanırken aynı zamanda Google'ın çeviri sözlüklerini de kullanmanızda fayda olabilir. Herkes İngilizce konuşmayı tercih etmeyebiliyor. Küçük yerlere gideceksiniz. Mesela kültür mirası olan küçük, onların kendi tapınaklarının olduğu küçük tatlı köylerin olduğu bölgeler var. Buralarda gerçekten kimse İngilizce konuşmuyor. Dolayısıyla da bir ürün gördüğünüzde, bir tabela gördüğünüzde Google'ın görüntülü çeviri özelliğini kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem Japoncadan İngilizceye çevirmeniz. Çünkü Japoncadan Türkçe'ye çevrildiğinde çok sağlıklı sonuç alamayabiliyorsunuz. Buna dikkat etmenizde yarar var. Bir de bu tabelaları çevirirken, işte ürünleri çevirirken vesaire sorun yaşarsanız da gerçekten orada gördüğünüz ilk çalışana sorun. Kendileri böyle sizinle çok akıcı bir şekilde iletişim kurmasalar bile alıyorlar telefonunuzu veya kendi telefonlarından bir ekran açıyorlar. Böyle yürüyerek sizi peşine takıyorlar. Gidiyorlar, siz sonuca varana kadar, mutlu olana kadar, istediğiniz, aradığınız şeyi bulana kadar size yardımcı oluyorlar. O yüzden kesinlikle ben kendilerinden çok razıyım. Zaten oraya gitme sebebimiz olan ahlaklarını gözlerimizle görmüş olduk. Çok tatlı, çok kültürlü, inanılmaz naif insanlar, yardımcı olup sizin o sonuç aldığınızı görene kadar sizin yanınızdan ayrılmıyorlar. Böyle birçok sahneye tanıklık ettik. O anlamda çok mutlu etti bizi açıkçası oradaki deneyimimiz. İyi ki gitmişiz dediğimiz anlardan, binlerce andan birisiydi. Bir de tabii ki orada onlar size böyle yardımcı olurken sizin oradaki sosyal yaşamda, sizin oradaki toplu taşıma kullanımında dikkat etmeniz gereken hususlar olabiliyor. Benim tavsiyem, dikkat etmeseniz sorun olmaz. Zaten onların sizi ayıpladığını veya yanlış bir şey yaptığınızı düşündüklerini anlamazsınız bile. Ama gelin onlardan biraz bahsedelim. Evet, siz otele gittiğiniz zaman orada özellikle Apo Oteller zincirinde biz bunu görmüştük. Böyle televizyon ekranları koyuyorlar. Zaten küçücük oda, gözünüzün içine sokar gibi oluyor biraz ama yani televizyona bakmama şansınız yok. Bütün duvar televizyondan ibaret diyebilirim. Orada yaşayacağınız bir şey var. O da şu: orada toplu taşıma kurallarında 10 sene girecekseniz, yani onların kendi saunalarına, banyolarına girecekseniz otelde, bununla birlikte alışveriş yapacaksanız, tuvalet kullanacaksanız umumi bir yerde nasıl davranmanız gerektiğiyle ilgili tatlı küçük animasyonlar yayınlamışlar. Oradaki kültürü deforme etmemeniz, oradaki kültüre uyum sağlayabilmeniz açısından. Dolayısıyla da kendi vatandaşlarına verdikleri değere dair çok öğretici günler geçirdik orada. Her akşam otele geldiğimizde işte toplu taşımaya bindiğiniz zaman metroya, eğer sırt çantanızı önünüze alırsanız siz süper cool bir insansınız diyor. İşte toplu taşımada telefonunuz çalarsa meşgule atıp sizi sonra arayabilir miyim diye o kişiye yanıt yazarsanız, sonra ararsanız siz harika bir insansınız falan gibi böyle tatlı tatlı oradaki genel geçer kültüre dair fikirler, direktifler veriyor. Böyle sizi yönlendirici olabiliyor ve onların kültürüne dair siz de o kadar saygı duyuyorsunuz ki onların bunu gösteriş veya sizden rica ediş biçimine. Nihayetinde siz de uyum sağlıyorsunuz. Biz oradaki bütün seyahatimiz boyunca sırt çantamızı doğrudan metroya bindiğimizde önümüze doğru aldık. Böyle dönerken sağa sola millete çarpmamak için ve sonraki süreçte de Avrupa'da da gezsek, başka yerlere de gitsek aynı alışkanlığımızı sürdürdük. Japonya'nın sadece bize kattığı bir tane örnek bu. Yani bunun gibi birçok şey var. O yüzden hani otellerdeki ekranlarla ilgili bunu söylemek istedim. Öğretici bir tavırları var ama hiç irite edici bir şey değil. Yani size günün sonunda şunu düşündürmüyor: ben turistim, buraya geldim ve istediğim gibi davranırım. Hayır, siz de oradaki yaşama uyum sağlıyorsunuz. Günlük yaşamın bir parçası olmayı arzuluyorsunuz. Gelelim alışveriş konularına. Alışveriş konularına gelince değinmek istediğim birkaç şey var. Biz orada daha çok Amerikalı, Kanadalı, Avustralyalı, Singapurlu turistler gördük. Bunlar Japonya'daki deneyimlerini ilk defa yaşamıyorlardı. Bunların Japonya'daki en az 3. 5. belki 10. deneyimleriydi. Benim de izlediğim YouTuber'lar var. Onlar defalarca gidiyorlar. Hatta böyle gidip belli aralıklarla birkaç ay kalan, konaklayan insanlar biliyorum orada. O yüzden onların davranışlarından da bir şeyler öğrenmeye, çıkarmaya çalıştım. Orada ne ucuz, orada ne yapılır gibi fikirler edinmeye çalıştım açıkçası. Onlardan gördüğüm şeyleri de, bu deneyimleri de paylaşmak istiyorum sizinle. Benim bu insanlarda gördüğüm bir şey var. Bu insanlar oraya bildiğin sırt çantasıyla gidiyorlar abi. Sebebine gelince. Gidiyorlar sırt çantalarıyla. Sonra orada birazdan bahsedeceğim mağazalara giriyorlar. Bütün alışverişlerini yapıyorlar. Seyahatlerinin sonunda. Belki ilk günlerde, bilmiyorum. Oradan büyük boy valizler satın alıyorlar ki onlar da ucuz, enteresan bir şekilde. Satın aldıkları büyük boy valizlere de bütün eşyalarını koyuyorlar. Sonrasında da ülkelerine dönüyorlar. Sebebine gelince, şimdi orada vergi, tax free işlemleri çok basit.
Bugün siz Avrupa'ya gittiğinizde bir ürün satın aldığınızda acaba tax free'sini alabilir miyim diye bir düşünceniz oluyor. Çünkü bazen banka ödemiyor size bunu geri, bazen işlemlerle ilgili problem olabiliyor, bazen alışveriş yaptığınız yer tax free formu vermeyebiliyor. Dolayısıyla da bunları düşününce gözünüzde büyüyen bir sürece dönüşüyor bu. Orada gördüğümüz şey şu: orada da satın aldığınız ama Japonya'da bulunduğunuz süre içerisinde kullanamayacağınız eşyalar var. Bunları zaten Japonya'daki bütün çalışanlar biliyor ve bir kilitli poşete koyarak diyorlar ki bunu bu şekilde muhafaza et ülkeden çıkıncaya kadar. Ama kullanabildiğiniz eşyalar var. Bunları doğrudan size bir poşet içerisine koyup veriyor. Normal bir alışverişiniz nasılsa. Ama tax free ile ilgili fark ve kolaylık şu ki siz yaptığınız alışveriş sonrasında anında iade alabiliyorsunuz. Dolayısıyla da siz doğrudan bu bir ürünün vergisi neyse 5500 yeni geçmeniz koşuluyla tabii ki geçiliyor. Zor bir şey değil. Siz yaptığınız alışverişin tutarı neyse onun %10'u ya da neyse tax free oranı ki %10 genelde %10'unu doğrudan ödemeyecek şekilde alışveriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla da bu alım gücü yüksek ülkelerin vatandaşlarına çok uygun geliyor. Kaldı ki bizde de son dönemde elektronikteki, tekstil ürünlerindeki vergilere baktığınız zaman gerçekten bize de çok ucuz geliyor. Bir de ucuzluğun dışında başka bir detay var. O da kalite. İnanılmaz kaliteli ürünler bulabiliyorsunuz. Özellikle Uniqlo denen bir giyim firmaları var bunların. GU denen bir giyim firmaları var. Bunların ürünleri gerçekten premium sınıf markaların ürünlerinin kalitesinde. O yüzden size tavsiyem, yapacağınız ilk şey sizin ihtiyacınızı ne belirlemek ve ona göre maddi olarak hazırlıklı gitmek. Çünkü Japonya'da en çok para harcanan şey ne otel, ne uçak bileti, ne oradaki yeme içme, ki yeme içme ucuz. Belki bir başka bir videoda ona değiniriz. Bu arada sizin yorumlarınız varsa aşağı bekliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Yorumlarınızı yazın. Birlikte konuşalım. Benim değinmediğim şeyler var mı? Yanıldığımı düşündüğünüz şeyler var mı? Eksik aktardığımı düşündüğünüz şeyler var mı? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Evet, devam edeyim. Yani orada en çok para harcayacağınız şey sizin var olduğundan haberdar olmadığınız ürünler. Hediyelik eşyalarda bu böyle, teknolojik eşyalarda bu böyle, tekstil ürünlerinde bu böyle. Bunu göreceksiniz. İnsanlar orada inanılmaz şık giyiniyorlar. Dolayısıyla da size tavsiyem oraya gittiğinizde ekonomik olarak hazırlıklı gitmeniz. Yani Japonya'daki pahalılık bence oradaki alışverişte ne harcadığınızla doğru orantılı. Eğer bir alışveriş yapmazsanız çok büyük meblağlar, Türkiye'deki bir haftalık sayfiye yerlerinde yapacağınız tatilden daha fazla bir para harcayacağınızı düşünmüyorum. 10 gün 15 gün kalsanız bile. O yüzden size tavsiyem öncelikle neye ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz ve orada işte diyelim ki çift olarak gidiyorsunuz, arkadaş grubu olarak sözleşip birbirinizi engellemeniz. Birader, karıcığım, kocacığım, buna gerçekten ihtiyacımız var mı? Almamız gerekiyor mu diye birbirinize sormanızı tavsiye ederim. Çünkü bunun faydasını göreceksiniz. Biz öyle yaptık. Ne kadar becerebildik şüpheli ama bu metodu tavsiye ediyorum sizlere. Oradaki alışveriş en çok para harcayacağınız konu. Ve çok kaliteliler. Bununla ilgili kimsenin değinmediği konuya geleyim. Şimdi gerçekten Japonya seyahatiyle ilgili bizim de çok fazla üzerinde durmadığımız, bize de kimsenin söylemediği, izlediğim videolarda çok da duymadığım, belki varsa kaçırdığım birileri özür dilerim. Bazı detaylar var. İşte benim birazdan bahsedeceğim. Onlarla ilgili bilgi sahibi olsaydık enerjimizi ve zamanımızı daha tutarlı ve tasarruflu yönetebilirdik. Hadi biraz onları konuşalım. Şimdi bize bahsedilmeyen şey şuydu. Sizin alışverişte veya mağazalarda geçireceğiniz zaman belki birisi bizim kadar gezmeyebilir ama ortalama gezen birisi bile gerçekten alışverişe ve mağazaları keşfetmeye, elektronik eşyaları keşfetmeye, örneğin Akihabara bölgesindeki Bık kamera, Yodobashi kamera bunları keşfetmeye inanılmaz zaman harcıyor. O yüzden size tavsiyem böyle bir gün, 1,5 gün en az alışverişe vakit ayırmanız. Bununla birlikte size bir diğer tavsiyem de şu olabilir. Örneğin bizim kaldığımız gibi Otsuka bölgesinde kaldınız ya da sadece Shibuya'ya yakın bir bölgede, semtte kaldınız ya da en merkezi yerde kaldınız, fark etmez. En az bir gününüzü, belki yapabiliyorsanız 2 gününüzü sadece çevrede, sadece bulunduğunuz semtte, otelinizin olduğu semtte yaya bir şekilde dolaşmaya, oraları keşfetmeye, mahalle yaşantısını anlamaya ayırmanız. Bu vakti oraya ayırdığınız zaman gerçekten oranın kültürüne dair bir fikir sahibi olacaksınız. İnsanlar gerçekten nasıl marketlere gidiyorlar, turistik olmayan lokantalar nasıl, mahalle aralarında bile öğlen 12'de ramen sırası olabiliyor. Mahalle aralarında bile öğlen 12'de kahve sırası olabiliyor ve insanlar
uslu bir şekilde, ki sıraya girmek için de Japonlar çok iyi bir öğretmen olabilir bize ve sırada davranış biçimi nasıl olmalı konusunda da inanılmaz bize öğretici bir uygarlık olabilir. Dolayısıyla da insanların böyle günlük yaşamdaki davranışlarını incelemek için, anlamak için, onlarla hemhal olmak için inanılmaz önemli bu ayıracağınız böyle 1-2 günlük zaman. O yüzden size tavsiyem, yapmanızı salık vereceğim şey bu. En az böyle 1 gün, 1,5 günde alışveriş gibi tıpkı bulunduğunuz semti keşfetmeye, bulunduğunuz semtin etrafında neler olduğunu anlamaya zaman ayırmanız. Biz öyle yaptık. Uçağımız akşamdı, geceydi. Artık bütün programımız bitmişti. Gezmek istediğimiz tapınaklar, yapmak istediğimiz alışverişler tamamını bitirmiştik. Bu noktada biz dedik ki ya bulunduğumuz semtin etrafında şöyle bir gezelim. Bakalım neler varmış. Gerçekten mest olduk. Yani gerçekten anladık Japon kültürü neymiş. O zaman anladık. Yani turistik yerlerde de tabii fikir sahibi oluyorsunuz. Hiç itirazım yok. Yine ufkumuz inanılmaz açıldı ama bulunduğumuz mahallede gezmemiz, o Otsuka semtindeki turlamalarımız vesaire hepsi inanılmaz keyifliydi. O anlamda gerçekten ama gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum hepinize bunu yapmanızı. Yani böyle herkesin değinmediği konulara değinmek istedim ama yine aşağı yukarı tekrara düşmüş olabiliriz. Herkesin bahsettiği şeylerden de bahsetmiş olabiliriz ama aşağı yukarı kimsenin bahsetmediği konulardan birisi olduğunu düşündüğüm için bu orada öylesine şehri keşfetmeye ayrılacak vakit konusu veya bulunduğunuz semti keşfetmeye ayrılacak vakit konusu. Bu anlamda hani değinmek istedim. Şiddetle tavsiye ederim. Gelelim ne dönem gitmeliyiz? Hangi sezon en iyi sezon? Gitmek için en uygun dönem hangi dönem? Bu çok göreceli. Yani ChatGPT'ye yine sordum. İşte AccuWeather'dan hava durumlarına baktım. Kendi gittiğimiz dönemi değerlendirdim. En iyi gidilecek iklim açısından en güzel dönemin, en uygun dönemin Ekim ayı olduğu bilgisine haiz oldum. Ancak şöyle bir durum var. Bu Sakura dönemi çok tabii şişiriliyor, çok önemseniyor. Bununla alakalı ne yapabilirsiniz? Ben kiraz çiçeği de görmek istiyorum aynı zamanda derseniz, benim tavsiyem official kiraz çiçeği dönemi başlamadan 1 gün, 2 gün önce, 3 gün önce artık dönüş yapıyor olacak şekilde bilet alabilirsiniz. Yani tam da bizim yaptığımız gibi. Ben kendi araştırmalarımız neticesinde Senem'le konuştum. Dedim ki böyle bir durum varmış. Oteller birden 2 katına çıkıyor ki burası çok önemli. Dediğim gibi sadece gece gidip uyumak için bir otel kiralayacaksınız. Tamam, belki Kyoto'da falan böyle onların traditional evleri var. Biraz daha pahalı. İnsanlar sosyal medyada fotoğraf çekip paylaşmak istiyorlar. Anı olsun diye orada kalmak istiyorlar. Öyle traditional kıyafetleri giyerek takılmak istiyorlar bir gün falan ama gerçekten çok pahalı. O hadi bir gün yapılsın anı için olabilir, hiç itirazım yok. Ama mesela Tokyo'da dediğim gibi Apo Oteller zinciri abi. Benim tavsiyem bu. Yani bu benim kendi deneyimim. Böyle keskin bir şekilde onu yapın bunu yapın diyemem ama maddi olarak sizi üzmeyeceğini ve rahatlık açısından da yormayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Tekrara düşmeyeyim, anlatmıştım biraz önce. Dolayısıyla da işte Mart döneminde giderken, kiraz çiçeği döneminde giderken bu Apo Oteller zinciri bile birden 2 katına çıkıyordu. Hatta kiraz çiçeği başlamadan birkaç gün önce bile artış çok afaki boyutlara ulaşmıştı. Dolayısıyla da dönüşünüzü kiraz çiçeği döneminin, sakura döneminin başlangıcından birkaç gün önceye ayarlarsanız, hem ağaç sonuçta matematik değil ki abi. Birkaç gün güneş açıyor, bazı yerlerde kiraz çiçeklerini görebiliyorsunuz. Biz onu yaşadık yani. Kiraz çiçeği çokça gördük. Evet, bütün iklimi etkileyecek kadar ısınmamıştı hava henüz ama o kadar da önemsemedik onu. O yüzden size tavsiyem böyle Mart ayının, eğer sakuraları da görmek istiyorsanız, onunla da bir fotoğrafım olsun, o dönemi yaşayayım derseniz böyle Mart ayının başıyla 3. haftası arası bir dönemde gidebilirsiniz. Dönem dönem bu küresel ısınmadan dolayı da artık sıcaklık artabiliyor. Dolayısıyla da bu anlamda avantajınız olabiliyor kiraz çiçeklerini görme açısından. Ama dediğim gibi Ekim ayı da inanılmaz tavsiye edebileceğim bir dönem. ChatGPT Reis de öyle söylüyor. Dolayısıyla da neden olmasın, denemekte fayda var. Ben bir sonraki dönem gitsek Ekim değil Kasım gibi düşünüyordum kafamda. Bir sonraki ziyaretimiz mümkün olabilecekse eğer. Ama Ekim'de neden olmasın? Ekim'in şöyle zaten belki son haftalarında müsait olabilir. Son haftası diyeyim hadi. Öyle gidilebilir. Orada sonuçta görmeyi hala istediğimiz, örneğin Fukuoka var. Oranın Gaziantep'i diyorum ben. Gastronomi cenneti. Hokkaido var. Oranın kış kayak merkezi inanılmaz güzel, böyle marshmallow gibi evlerin çatıları karla kaplanıyor. Görmeyi isterdim açıkçası. Artık Kasım'da o kadar kar yağıyor mu bilmiyorum ama bir plan yapıp gitmeyi düşünebiliriz. Sizlere de ona göre kendi isteğiniz, beğeniniz ve planınız doğrultusunda bir tarih belirlemenizi tavsiye ederim. Gelelim sonlara doğru. Evet, yeterince başınızı ağrıttığımı zannediyorum. Yorumlara yazalım mı? Yani değindiğimiz konular hakkında fikri olanlar, ekstra sorusu olanlar, benim deneyimlemediğim şeyler hakkında fikir sahibi olanlar ya da araştırmamı istediğiniz konular varsa bunları yorumlara bırakırsanız hem benim için tekrar araştırma, öğrenme imkanı olur. Orada geçirdiğimiz 16 gün neticesinde hakim olamadığımız veya tecrübe edemediğimiz konularla ilgili tecrübe
sahibi olma imkanım olabilir. O yüzden bunlar çok kıymetli benim için. Eğer yorumlara bırakırsanız tartışabiliriz onlarla alakalı. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Belki bu videoların devamı gelir. Sizlerin yönlendirmesine açığım. Benim için gayet keyifliydi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tekrardan abone olmayı unutmayın o zaman. Görüşürüz.